Kanalımın ilk sohbet muhabbet videosuna hoş geldin. Yorumlarda ve Instagram üzerinden çok fazla soru gelmeye başlayınca bu videonun artık zamanı geldi diye düşündüm. Ama yerime emin değilim. Çünkü şu anda okuldayım. Hatta öğle arasındayız. Bu videoyu yapacak başka zamanım olmadığı için bu hafta içinde ve arayı çok fazla açmak istemediğim için şu an yapmaya karar verdim. Şu anda boş bir sınıftayım. Üzerimde okulda çalışırken giydiğim üniforma var. Bizim lise üniformalarımıza çok benziyor ama güzel. Arkasında da şöyle bir şey yazıyor. Toplumları güçlendirmek diye çevirebiliriz Türkçesinde. Çok uzatmadan sorulara geçmek istiyorum. Instagram üzerinden bana soru sorabilirsiniz diye bir story paylaşmıştım ve çok güzel sorular geldi. Bana en çok sorulan sorulardan biri yer seçimi yaparken neden Afrika? Çünkü Afrika beni her zaman daha çok çekmişti. Havasından yemeğine kadar çok farklı bir kültür olduğunu düşünüyorum ve merak ediyordum görmeyi. O yüzden Afrika'dan başlamak istedim. Neden Uganda diye soracak olursanız, hem Uganda vizesi almak diğer ülkelere nazaran daha kolay, hem de benim burada bildiğim insanlar olduğu için, başıma bir iş gelirse benim yanımda olabileceğini düşündüğüm insanlar olduğu için bu dünya turu maceramda başlangıç için yumuşak bir zemin hazırlar diye düşündüm. O yüzden Uganda'yı seçtim. Biri şöyle bir soru sormuş. Seni bu yolculuğa cesaret etmeye sağlayan spesifik bir olay. Aslında spesifik bir olay yok. Bu çocukluğumdan beri hep çok istediğim bir hayaldi. Dünyayı gezmek, farklı kültürleri tanımak, farklı yemekler tatmak, farklı dilleri bilmek. Ama son zamanlarda, yani bu yolculuğa başlamadan önceki son birkaç ayda kendimi çok boşlukta hissediyordum. Yani yaşadığım hayat bana çok saçma gelmeye başlamıştı. Artık Türkiye'nin ekonomisini biliyorsunuz. Hani yaptığım tek şey işe gidip eve gelip uyumak da, onun dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir şeyler yapmak, sevdiğiniz aktiviteleri yapmak ve kendinize vakit ayırmak çok zorlayıcı. O yüzden bu hayalimi gerçekleştirmek için biraz daha bekleyeyim. Para biriktiririm. Şu kadar çalışayım, ondan sonra para da biriktiririm, giderim gibi hayallerin artık gerçekçi olmadığını düşünmeye başlamıştım. Ve dedim ki hani ne varsa alayım yanıma. Hatta internetten eşyalarımı satmaya başladım. Artık ihtiyacım olmadığını düşündüğüm şeyleri satarak para biriktirmeye çalıştım. Ve dedim ki hani hiç olmadı, giderim bir ay gezerim. Bir ay sonra dönerim. Hani hiçbir şey kaybetmem gerçekten. Sahip olduğumuz en önemli şeyin zaman olduğunu ve yaşımız olduğunu düşündüğüm için kaybedecek hiçbir şeyim olmaz diye düşündüm ve bu yola çıktım. İyi ki de çıkmışım. Bir 2-3 gün sonra 1. ayımda olacak ve çok mutluyum. This is for me. I need them. Thank you. Come. Ama spesifik bir olay vermem gerekirse, kedimi kaybettim buraya gelmeden bir ay önce ve zaten bu zaman akışını çok fazla hisseden bir insan olarak kedimi de kaybettikten sonra git dedim, hayallerimin peşinden koş, neden bekliyorsun dedim ve çıktım bu yola. İnsanlar vakitlerini nasıl geçiriyor orada? İnternet yaygın mı? Burada internet yaygın ama akıllı telefon kullananların sayısı çok az. Yani 10 kişiden ikisi kullanıyordur akıllı telefon. Bilmiyorum, belki bölgeye göre de değişiyor olabilir. Benim şu an bulunduğum bölgede insanlarda genellikle tuşlu telefon görüyorum. Ama internet çok pahalı ve çoğu yerde çekmeyebiliyor hattınız. O yüzden internetinizi kullanmak sıkıntı olabiliyor. Ama mesela sosyal medya olarak çoğunluk TikTok kullanıyor, Facebook kullanılıyor. Ama Facebook uygulamasını da hükümet yaklaşık 1-1,5 sene önce yasaklamış burada. Seçimler olurken sanırım muhalefetin paylaşımlarının yayılmaması için Facebook uygulaması ve Facebook'la bağlantılı olan diğer uygulamalar, yani Instagram falan burada çok yaygın kullanılmıyor o yüzden. Ama yine de girmek isteyen her türlü giriyor bildiğiniz gibi. Bu şekilde. Sevdiğim bir arkadaşım şöyle sormuş. En çok şaşırdığın şey neydi? Galiba en çok şaşırdığım şey bu insanların bu yokluklara rağmen, bu zor şartlara rağmen bu kadar mutlu olabilmelerine gerçekten çok şaşırmıştım. Gerçekten burada çok zor bir hayat var. İnsanlar bir göz odanın içerisinde, küçücük bir göz odanın içerisinde 6 kişi, 7 kişi kalıyorlar. Mesela şu iğneyi bile ben bulmak için 2 saattir komşuları geziyorum. İğneniz var mı, iğneniz var mı? Hiçbirinde iğne yok. Kıyafetlerine baktığımda hepsi yırtık pırtık. Onları dikecek iğneleri bile yok. Bunu zar zor buldum. Yani bu hayatlara sahip olmalarına rağmen bu kadar neşeli olmaları beni en çok şaşırtan şeydi. Bunu da zaten hep söylüyorum. Bizim kadar bilmedikleri, görmedikleri, araştırmadıkları için bu kadar mutlu kalabildiklerini düşünüyorum. Yoksa gerçekten çok zor bir hayat. Uganda'dan sonraki ülke hangisi olacak? Uganda'dan sonraki ülke çok büyük ihtimalle Tanzanya olacak.
bilmiyorum, birazcık daha bu Doğu Afrika ülkelerinde kalmayı düşünüyorum. Tanzanya'ya, daha sonrasında Kenya'ya geçmeyi düşünüyorum. Ama çok daha ilerisi için herhangi bir planım yok şimdilik. Bu zamanla gelişecek. Bu da kadın gezginlere en çok sorulan sorulardan biri. Bir kadın için yabancı ülkede yaşamak sence zor mu? Ben şöyle düşünüyorum. Biz zaten idmanlıyız Türkiye'den. Biz kendi ülkemizde bile kadın olarak akşam saatlerinde her yerde, her sokakta rahatça gezemiyoruz. İstediğimizi giyemiyoruz gibi problemlerimiz olduğu için kendimizi koruma içgüdümüz çok fazla. O yüzden idmanlıyız bence. Burada da mesela evet, kendime güvenimin yanında tabii ki de belli başlı korkularım var. Özellikle bilmediğim bir ülkedeyim, bilmediğim bir coğrafyadayım. Dillerini bile bilmediğim insanlar var. Şu an bulunduğum bölgede çoğu insan İngilizce de bilmiyor. O yüzden kendimi korumak için tabii ki de tedbirlerim de var. Mesela ben Türkiye'de de olsa, işte başka ülkede de olsa yanımda hep bir koruyucu şey taşırım. Böyle küçük bıçak gibi bir şey taşırım. Ne olur ne olmaz diye. Kendimi koruyabilmek adına. Onun dışında burada hava karardıktan sonra yalnız başıma dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Hem akşam saatlerinde yapacak bir şeyim olmuyor benim buradaki sokaklarda, hem de dediğim gibi kendimi korumak istiyorum. Çok göze batmak istemiyorum. Zaten Afrika'nın bu bölgelerinde kadınsanız, zaten kadın olduğumuz için göze batıyoruz. Hem de beyazsınız. Hem kadın hem beyaz insan olduğunuz için floresan gibi hissediyorsunuz kendinizi ve çok fazla dikkat çekiyorsunuz, ilgi çekiyorsunuz. Bir sokaktan geçerken gerçekten bir ünlüymüşçesine herkes eliyle sizi gösterip muzungu muzungu diyor. Yani hal böyleyken ben tek başıma burada zifiri karanlıkta veya akşam karanlığında çok fazla dışarıda bulunmamaya çalışıyorum. Gelen diğer sorulardan biri, bu serüvende seni en çok motive eden şey neydi? Beni en çok motive eden şey her gün deneyimlediğim farklı şeyler. Burada Lusoga konuşuluyor demiştim. Lusogaca'da öğrendiğim bir kelime bile beni o kadar iyi hissettiriyor ki ve bunu deneyimlediğim için çok mutlu oluyorum ve bu beni ayakta tutuyor ve motive ediyor. Evet, sen daha fazla görmelisin, öğrenmelisin. Bu dünya çok büyük, öğrenecek çok şey var ve gezilecek çok yer var diyorum kendime. Ve bu beni motive ediyor. Yalnızlıktan korkmuyor musun yaban ellerde? Evet, yalnızlıktan zaman zaman korkuyorum. Özellikle 2 gün önce okuldan dönerken hava biraz kararmıştı. Taksi dolmuştan indiğim nokta ile kaldığım yer arasında birazcık mesafe var. Ama yol o kadar zifiri karanlıktı ki size anlatamam. Göz gözü görmüyor. Zaten sokaklarda aydınlatma diye bir şey yok. Ve çok tedirgin olmuştum. Eve gittikten sonra Mama Joy kalıyor yanımda biliyorsunuz ve Alitua var. Alitua hafta sonu için Kampala'ya gitmişti. Mama Joy da köyüne gitmişti. Yani evde kimse yoktu. Zaten birazcık tedirgindim. Işığı açmaya çalıştım. Baktım elektrik yok. Dedim ki tamam. O sırada bayağı korkmuştum. Telefonumun da şarjı bitmişti yoldayken. Yani o an olunabilecek en kötü durumdaydım. Ne yaptım? Mahallede tanıştığım bir arkadaşım vardı, Vanessa. Vanessa çok sıcakkanlı bir kız. Hemen çıktım. Onların evinde elektrik olduğunu görmüştüm çünkü gelirken. Gittim hemen Vanessa'ların kapısını çaldım. Açtılar. Beni misafir ettiler. Onlar da telefonumu şarj ettim. Onlar da birazcık bekledim elektriğin gelmesini veya işte Mama Joy ile iletişim kurmak için. Yemek yedik, sohbet ettik. Bu şekilde elektriğin gelmesini bekledim. Ama genelde insanlar tahmin ettiğimden daha sıcakkanlı oluyorlar. Çok sevecenler. İletişim kurmayı çok seviyorlar. O yüzden çok ultra bir korku yaşamıyorum. Uganda'dan manevi olarak öğrendiğin şeyler var mı? Varsa bizlerle paylaşır mısın Ayşe? Tabii ki de öğrendiğim çok fazla şey var. Bir kere buraya gelmeden önceki hayatımı ve yaşadığım mutsuzlukları düşündüğümde yine şımarık mutsuzluklar olduğunu düşündüm ama kendime de kızamıyorum ya da bizim Türkiye'de yaşadığımız mutsuzlukları yadırgamıyorum. Çünkü bizim için de zorluk onlar demek. Bizim elimizde imkanlar var diye biz çok mutlu insanlar olacak halimiz yok. Ama gerçekten bazı şeylere şükretmeye başladım. İmkanlarımıza, var olan sıcak suyumuza, okula giderken çoğumuzun sıkıntı yaşamadan gidebilmesine, öğrenmenin bu kadar kolay olmasına. Bunların hepsine şükretmeyi öğrendim. Okula geldiğimde sizinle video paylaşmışım. Çocukların bana sarılışını görmüştünüz. Onların gözlerindeki o mutluluğu görünce dedim ki bu dünyada senin sadece varlığından bile mutlu olabilecek insanlar var. Sadece bunu düşünmek bile beni çok mutlu eden bir şey. Bu beni birazcık aydınlattı. Bu beni birazcık bir üst noktaya taşıdı.
Buraya gelirseniz veya gelmeseniz de bu tarz bir deneyim yaşadığınızda beni çok iyi anlayacaksınız. Ve o noktadan sonra şunu demeyi keseceksiniz: ben önemsizim, ben değersizim. Bu gibi cümleler hayatınızdan tamamen çıkmış olacak. Çünkü gerçekten dediğim gibi sizin sadece varlığınızla bile dünyalar bu çocukların oluyor. O kadar seviniyorlar. Güzel bir soru gelmiş. Uganda'da yemekler nasıl? Öncelikle bu videoyu izleyecek olan Ugandalı arkadaşlarım, kusura bakmayın, sizi çok seviyorum, ülkenizi de çok seviyorum ama sevmediğim şeyler mutlaka olacaktır. Bunlardan biri de sanırım yemekler. Ben aslında çok yemek seçen bir insan değilim. Önüme ne konursa yerim açıkçası. Ama damak tadımız biraz farklı galiba. Sevdiğim şeyler var. Mesela ben tavuk göğsünü çok severim ama burada yediğim tavuk göğsüyle Türkiye'de yediğim tavuk göğsü arasında çok fark var. Tat ve koku olarak bana birazcık ağır geliyor. Galiba pişirme tekniklerimiz aynı değil. Bu yüzden aynı zamanda et de yiyemiyorum ve galiba vejetaryen olmak üzereyim. Hem dediğim gibi tat olarak çok bana hitap eden tatlar olmuyor. O yüzden canım çekmiyor. Hem de burada çok fazla iç içeyim. Yani Türkiye'deyken böyle değildi. Türkiye'de ayda yılda bir ben keçi koyun görürdüm. Burada her gün, yani bizim kedimiz köpeğimiz gibi sokaklarda keçiler var ve çok özgürler. Hepsinin de boyu şu kadar falan, yani çok büyük küçük baş görmedim ben burada. Hepsi küçük küçük kuzular, küçük bebek keçiler, civcivler her yerde. Yani kafamı nereye çevirsem en az 2 tür hayvan görüyorum ve onları yemek istemiyor hale geldi. Ben burada hayvanları sevince bana çok gülüyorlar. Bu onlara çok garip geliyor. Mesela bir kuzu görüyorum şu kadar ve sevmemek mümkün değil. Gidiyorum, seviyorum, böyle tatlım falan yapıyorum. Bu insanlara çok komik geliyor. Çünkü onlar için hayvan sadece yemek için var. Mesela bu sabah da küçücük bir keçi gördüm. Avaz avaz bağırıyordu, ağlıyordu. Muhtemelen o da annesini kaybetmişti ve üzüldüm onun için ama Ali Tuğa bana çok güldü mesela. Komik dedi bu. Hayvanlara biraz bakış açımız da farklı. Burada genellikle tavuklar canlı satılıyorlar ve görüyorum yani tavukları bacaklarından bağlayıp küçük çocuklar ellerinde sabahtan akşama kadar böyle sallaya sallaya akşama kadar geziyorlar. Hani tavuklara bakıyorum, üzülüyorum doğal olarak. Böyle bunun dışında sorulmayan ama benim de eklemek istediğim birkaç şey var. Canım arkadaşım Özge bana video fikri için Uganda hakkında sevdiğim ve sevmediğim, alıştığım, alışamadığım şeyleri de çekmemi istemişti. Ben ona da bu videoyu eklemek istiyorum. Teşekkür ederim Özgem. Önce sevmediklerimden başlayayım. Çok agresif kapatmak istemiyorum videoyu. Sevmediğim şeylerden biri çok bariz, artık çevremdeki insanlara da bunu yansıtmaya başladım. Bana yolun ortasında sürekli herkesin muzungu diye seslenmesi. Çocuklar bunu yaptıklarında onlara sinirlenmiyorum veya kızmıyorum. Çünkü merak ediyorlar, farklı buluyorlar. Çoğunun da ilk gördüğü beyaz insan ben olduğum için onlara bakmamı istiyorlar. Dikkatimi çekmek istiyorlar. Muzungu muzungu peşimden geliyorlar. Baktığımda da sadece el sağlıyorlar. Ama yetişkinlerin bunu yapması bana birazcık kaba geliyor. Bunu bir ırkçılık olarak yapmıyorlar, tiksinerek bakmıyorlar ya da bunun altında kötü bir şey yatmıyor aslında. Sadece onların beyaz insan olarak kullandığı kelime muzungu ve sizi gördüklerinde şaşırıyorlar, onlara bakmanızı istiyorlar. Çoğu yetişkin de mesela sizi ta uzaktan görüyor, başlıyor bağırmaya muzungu muzungu muzungu, siz ona bakana kadar muzungu diyor ve hani bakıyorsunuz size hiçbir şey söylemiyor, sadece yüzünüze bakıyor böyle ya da şöyle yapıyor, bana para ver diyor ya da gülüyor yani. Hani o yüzden bana yetişkinlerin muzungu diye seslenmesi biraz rahatsızlık veriyor. Onun dışında artık çok tilt olduğum bir şey daha var. Sürekli kazıklanmaya çalışmak. Her sabah bir birimle kullandığım taksi bana bir gün sonraki sabah 2 birim diyor, 3 birim diyor. Hayır diyorum, bu 1 birim. Israrla hayır 3 birim diyor. Ben de o zaman iniyorum falan deyince tamam gel 1 birim diyor. Hani ben bunu her sabah yaşamaktan sıkıldım artık. Herkes sizi kazıklamaya çalışıyor. Her şeyin fiyatını bilmediğiniz için kazıklanma ihtimaliniz de çok yüksek oluyor. Ama artık ben şunu öğrendim ki ben artık hiçbir satıcıya, hiçbir hizmete bu ne kadar diye sormuyorum. Direkt kafamda hesaplayabiliyorum. Diyorum ki taksi şuradan şuraya şu kadara götürüyor. Ekmeğin fiyatı bu. Bunun fiyatı ne kadar olabilir diye kafamda artık kurup onu uzatıyorum. Sonra burada tanıdığım
Buralı arkadaşlarımı arıyorum bunun fiyatı nedir diye. Onlar bana söylüyorlar. Onaylarlarsa o şekilde veriyorum. Artık böyle bir yöntem buldum kendime. Sevdiğim şeylerden de bahsedeyim biraz. Buranın havasını çok seviyorum. Doğası çok güzel. İklimi çok güzel. Yani sürekli maksimum 30 derece falan oluyor burada ve her 2-3 günde bir yağmur yağıyor. Her yerde ağaçlar var. Her yer çok yeşil. Her yerde tatlı hayvanlar var. Yani sevdiğim her şey var aslında bu ülkede doğa olarak. Yani bir tek denize eksik ama çok büyük bir göl var, Victoria Gölü. Buradaki çocukları seviyorum. Şu anda yaptığım işi seviyorum. Beni zinde tutuyor. Buradaki insanların sıcakkanlı oluşlarını seviyorum. Müzik ve dans hayatlarının olmazsa olmazı. Çok eğlenceli insanlar. Sürekli gülüyorlar, sürekli eğleniyorlar. Bunu çok seviyorum. Sanırım cevaplamayı unuttuğum bir şey kalmadı. Eklemek istediğiniz sorular varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım. Bu arada yavaş yavaş kanalım büyüyor. Mutluyum. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere.